Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde operatörleri işleyeceğiz. Önce matematiksel operatörleri, daha sonra artırma, azaltma operatörleri, atama operatörleri, e, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörleri işleyeceğiz arkadaşlar. Önce matematiksel operatörlere baktığımızda bildiğiniz matematiksel işaretleri kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabiliyoruz. Bod alma için yüzde işaretini, artırma işlemi için ise artı artı işlemini kullanıyoruz. Artı artı işlemi herhangi bir sayıya artı artı değişkene artı artı işlemine tabi tutarsanız bir artırma işlemi yapmış oluyorsunuz. Buna biz increment veya azaltma işlemine tuttuğunuzda bir eksiltme işlemini yapıyorsunuz. Bu da decrement diye isimlendiriliyor arkadaşlar. Yine bunun sağda ve değişkeninizin sağında ve solunda olmasına göre pre veya post olarak isimlendirme işlemini yapıyorsunuz. Yine atamalardan toplama ataması, çıkarma, çarpma ve bölme ataması direkt olarak yapabiliyorsunuz. Örneğin sayı 1 değişkeniniz var. Sayı 1 artı eşittir 15 dediğinizde sayı 1 eşittir sayı 1 artı 15 ifadesiyle aynı ifadeyi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi programlama işlemine geçelim ve buranın üzerinden takip edelim. Örneğin iki tane değişkenimiz olsun. S1 ve S2 olmak üzere. S1'in değeri 10 olsun. Yine S2 diye bir değişkenimiz olsun. S2 değişkenimizin değeri de 15 olsun arkadaşlar. Önce bunu toplama işlemini yapalım. S1 ve S2'nin toplam sonucunu ekrana yazdıralım. Sonra çıkarma işlemini yapalım. Daha sonra çarpma işlemini yapalım. Daha sonra da bölme işlemi yapalım. Bölme işlemiyle ilgili yine anlatacağım bazı farklı şeyler olacak arkadaşlar. Tür dönüşümlerine ihtiyacımız olacak. Şimdi çıktılarına bakalım arkadaşlar. Birinci işlemde S1 ve S2 sayısını topladığını ve sonucunu yazdığını görüyoruz. İkinci işlemde S1 ve S2'yi çıkardı ve sonucunu yazdı. Çarpma işlemini yaptı. En son bölme işlemine dikkat ederseniz 10 ile 15'i böldü. Daha sonra sonucu 0 olarak yazdı arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Değişkenin veri tipi olarak integer veri tipini almıştık. Integer veri tipi tam sayılar için kullanılıyordu. Tam sayılar için kullanıldığı için sonucu da tam sayı olarak veriyor arkadaşlar. Virgüllü veya kesirli bir sayı türü vermiyor bize. Sonucunu tam sayı olarak veriyor. Sonucu da tam sayı olduğu zaman 10 ile 15'i bölüp arkadaşlar 0 virgüllü küsuratlı bir şey bulduğu için en yakın tam sayıya yuvarlıyor ve sonucunu arkadaşlar bize 0 olarak veriyor arkadaşlar. Bu işlem için casting dediğimiz tür dönüşümü ihtiyacına, dönüşümü dediğimiz yapıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu da iki tip oluyor. Birincisi eğer bir türü başka bir türe döndürmek istiyorsanız türün kapasitesine bakarak eğer tür kapasite olarak değiştireceğiniz türden düşük bir kapasiteye sahipse farklı bir yöntem, yüksek bir kapasiteye sahipse farklı bir yöntem izliyorsunuz arkadaşlar. Burada örnek olarak şöyle diyelim. Double bir değişken türü tanımlayalım. Virgüllü sayılar için double ve float değişken türünü kullanıyorduk. Double D diye bir değişken tanımlayalım. Daha sonra bunun S2'nin double D'ye eşit olduğunu belirtelim. Şimdi double veri tipi integer veri tipine göre daha yüksek kapasiteye sahip bir veri tipidir. Bunu da nereden anlıyoruz? Double veri tipi 64 bit yani 2 üzeri 64'e kadar olan sayılar için geçerliydi. Integer veri tipi ise 2 üzeri 32'ye kadar olan sayılar için geçerliydi.
Double daha büyük olduğu için arkadaşlar direkt eşittir eşittir S2 şeklinde yazdığınızda hiçbir hata almayacaksınız. Tam tersini deneyelim şimdi. S2 eşittir D diye yazdığımızda bakalım hata alıyor muyuz? Evet, hata alıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Double veri tipi integer veri tipinden daha büyük bir veri tipi olduğu için dönüşüm yaparken arkadaşlar büyük veri tipinden küçük veri tipine direkt dönüşüm yapamıyorsunuz. Bunu ancak şöyle yapıyorsunuz. Döndüreceğiniz veri tipinin önüne tipini yazarsanız parantez içinde integer diye yazalım. Bu hatadan kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bölme işlemi için herhangi birinin double olması sonucun double olarak verilmesi için yeterli. Artık S2 yerine D yazdığımda sonucu artık virgüllü bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık sonucumuzu virgüllü bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi artırma ve azaltma operatörlerine bakalım. S1 artı dediğimizde arkadaşlar S1'in değerini 1 artıracaktır. Yani ilk değeri 10 iken 1 artırdığında 11 olacaktır arkadaşlar. Şöyle yazalım, değeri 1 artırır. Bu işleme biz increment yani artırma işlemi diyorduk. Bu artırma işlemini arkadaşlar sayının sağında ve solunda olmasına göre pire veya post diye isimlendiriyoruz. Pire sayının arkadaşlar solunda olduğunda pire diye isimlendiriliyor. Eğer sayının sağında olursa da post diye isimlendiriliyor. Peki ne farkı vardır diye söyleyeceğinizde şöyle. Örneğin S1'i 1 artırmış olduğumu farz edelim. Yine bir de bu da yine değeri 1 artıracaktır. Ama bunun ismini pire diye isimlendiriyorduk. Diğerinin ismini ise post diye isimlendiriyorduk arkadaşlar. Burada önce sayının değeri olur. Daha sonra arkadaşlar artırma işlemi yapılıyor. Önce artırma işlemi yapılır. Daha sonra atama işlemi yapılır. Bu farkı şuradan anlayabiliriz. Yazdırma işlemine tabi tuttuğumuzda daha iyi anlayacağız. Örneğin bunları yazdırdığımızı düşünelim. Bir de pire yaparak artırma işlemine tabi tutalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bizim S1'imizin değeri neydi? 10. Burada ekrana çıktı olarak bize ne verecektir? Önce S1'i yazdıracak. Daha sonra da artırma işlemine tabi tutacaktır. S1'imizin değeri 10 olduğu için ekrana 10 yazar burada. Ancak S1'imizin değerini 1 artıracağı için daha sonrasında yazdırma işleminden sonra 1 artıracağı için S1'imizin değeri 11 olacaktır. Burada ise önce artırma işlemi daha sonra yazdırma işlemine tabi tuttuğu için S1'imizin değeri 11'di. 1 artıracak 12 olacak. Daha sonra da ekrana 12 olarak yazacaktır arkadaşlar. Bakalım çıktığımıza. İlk önce 10 olarak yazıyor. Daha sonra ise 1 artırdığı için 12 olarak yazıyor. Aynı şekilde bunları arkadaşlar artırma işlemleri gibi azaltma operatörleri de kullanıyoruz. Azaltma işlemleri için de şöyle. Önüne eğer eksi eksi getirirseniz azaltma işlemine tabi tutacaktır. 12 idi değeri. 1 azalacaktır. Kaç yazacaktır? 11 yazacaktır arkadaşlar. Sonuna getirdiğinizde yine post işlemine tabi tutalım. Burada ne yazacaktır? Önce değerini yazacağı için 11'de en son değeri 11 olacak yazacaktır. Ancak son değeri nedir?
mantıksal olarak 10 olarak olacaktır. Bakalım. 12, 11, 11 olarak yazdı arkadaşlar. Yine atama yaparken arkadaşlar şu şekilde atama yapabiliyorsunuz. Artı eşittir 15 dediğimi düşünelim. Bu şu demek arkadaşlar. S1'in değerini S1'in değerine kendisi değeri artı bir de 15 toplu anlamına geliyor arkadaşlar. Kendi değeri 10'du. 10. Bizim yazdığımız değer 15. İkisini toplayacak değer olarak kaç yazacaktır arkadaşlar? 25 yazacaktır. Bunun yerine kısa bir şekilde şu şekilde de atama yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yazdıralım S1'i. Bakın sonuç olarak bize ne yazacaktır? 25 olarak sonuç verecektir. Aynı şekilde çarpmada da veya çıkarmada veya bölmede bu işleme tabi tutabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sonucu kaç olacaktır? S1 10'du. Çarpacağı değer 15. 15 ile 10'u çarpıp kaç bulacaktır arkadaşlar? 150 olarak değerimizi bulacaktır. Yine matematiksel işlemlere baktığınızda mod alma işlemimiz var. Mod alma işlemi arkadaşlar yüzde işaretiyle beraber yapılıyor. Örneğin 2 diye belirtelim buraya. S1 mod S2 diyelim. S1 ve mod S2'yi arkadaşlar ekrana yazdıralım. 10 mod 2 ne olacaktır? 10'un 2'ye bölümünden kalan kaçsa arkadaşlar ekrana onu yazacaktır. Bakalım şimdi sonucumuza. 10'un 2'ye bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 0 olduğu için ekrana 0 yazacaktır. Örneğin 7'ye bölümünden kalan kaçsa onu da yazdıralım. 10'un 7'ye bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Ekrana direkt olarak 3 yazacaktır. Aynı şekilde bölü eşit mod eşittir şeklinde de ifade yapabilirsiniz. Bu da yine nedir arkadaşlar? Aynı işlemin sonucunu verecektir. 10'un 7'ye bölümünden kalanı bize ekrana yazdıracaktır arkadaşlar. Yine 3 sonucunu almış oluyoruz. Aynı açılmış halini yazarsak şu demektir. S1 eşittir. S1 mod 7 demektir. Bu da 3 çıktısını bize verecektir arkadaşlar. Yine operatörlere baktığımızda arkadaşlar ilişkisel operatörler ya da karşılaştırma operatörleri dediğimiz operatörlerimiz var arkadaşlar. Karşılaştırma operatörleri nedir? Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, eşit değildir gibi ifadelerdir. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Bize bu işlemin sonucuna göre ne yapacaktır arkadaşlar? True ya da false değeri döndürecektir. Örneğin S1 büyük eşit S2 diye soralım. Bize ne diyor? Büyüktür yazalım önce. Evet, büyüktür S2. S1 S2'den büyük mü arkadaşlar? 10 büyüktür 2 nedir? Doğrudur. Bize ne değeri döndürecektir? True değerini döndürecektir. Yine küçüktür işlemine tabi tutalım. Yine başka bir operatörümüz ise küçüktür operatörüdür. Küçüktür de S1 S2'den küçük mü? Yani 10 2'den küçük mü? Ne değeri döndürecektir bize geri olarak? False değerini döndürecektir arkadaşlar. Yine aynı operatörlerimizden eşit operatörümüz var. Eşit operatörü bir atama operatörü arkadaşlar. Atama diyorum, karşılaştırma operatörü.
S1 ve S2 birbirine eşit mi değil mi bu kontrolü yapıyor. 10 2'ye eşit midir? Değildir. Ne değeri döndürecektir arkadaşlar? False değerini döndürecektir. Yine iki değerli olarak büyük eşittir operatörümüz var. Bir sayının bir sayıya büyük veya eşit olup olmadığını kontrol ediyor. S1 S2'den büyük veya eşit mi? Hayır. Doğru. Sonuç olarak ne döndürecektir arkadaşlar bize? True değerini döndürecektir. 12'den büyük veya eşit mi? Evet, büyük veya eşit olduğu için bize ne değerini döndürdü? True değerini döndürdü. Yine aynı işlemin küçük eşittir işlemi vardır. Bu da arkadaşlar yine true veya false değeri bize döndürecektir. S1 S2'den küçük veya eşit mi? Yani 10 2'den küçük mü? Hayır, değil. Değer olarak ne döndürecektir bize arkadaşlar? False değeri döndürecektir. Yine değildir işlemi vardır. Eşit değildir kontrolü vardır. Eşit değildir kontrolü için işte şöyle yapalım. S1 S2'ye eşit değil mi diye bir kontrol döndürelim. S1 10, S2 de 2 idi. Birbirine eşit değiller. Ne değeri döndüreceği değer true olacaktır arkadaşlar. Bakalım. Döndürdüğü değer ise true olarak bize döndü. Biz bunları arkadaşlar ilişkisel operatörler ya da karşılaştırma operatörleri olarak isimlendiriyoruz. Yine başka bir tür olarak mantıksal operatörler var arkadaşlar. Mantıksal operatörler ve veya değil, XOR ya da OR gibi işlemlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Mantıksal operatörler diyoruz. Biz şunları kullanacağız. Veya, ve, değil, eşit değildir gibi operatörleri, mantıksal operatörleri kullanacağız. Şimdi de mantıksal operatörlere bir bakalım. İki tane değişken oluşturalım. Boolean tipinde mantıksal değişken oluşturan veri tipimiz Boolean'dı. Doğru anlamında true değerini alsın. Diğeri de yanlış anlamında false değerini almış olsun arkadaşlar. İlk mantıksal değerimiz ve işlemine bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ve işlemi şu işe yarıyor. İki değere de bakıyor. Eğer bu iki şart true değeri döndürüyorsa bize işlem sonucunu true. Herhangi biri false'sa işlem sonucunu false olarak döndürüyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin kalem ve silgiyi bana getir dediğimde burada sadece kalem gelirse benim ifadem tam tutmamış oluyor. Ben çünkü kalem ve silgiyi istemiş oldum. İkisi aynı anda geldiğinde şartın sağlanmış oluyor. Diğer şartların tamamı yanlış olmuş oluyor. Burada da ve işlemine tabi tuttuğunuzda bir şeyi mantıksal olarak ve işlemine tabi tuttuğunuzda ikisinin de değerinin true yani sağlanabiliyor olması lazım ki sonuç true dönsün. Aksi şartlarda ne dönecektir? False olarak dönecektir. Bakın değerimizin sonucu ne olarak döndü arkadaşlar? False olarak dönmüş oldu. Oysa y'yi true yapmış olsaydım, y değişkenimizin değerini true yapmış olsaydım sonucumuz ne dönecekti? True dönmüş olacaktı. Yani ve işlemine herhangi bir mantıksal şeyleri tabi tuttuğunuzda şartların ikisinin birlikte sağlandığı durumlar haricinde ne değeri döndürüyor arkadaşlar? False değeri döndürüyor. Yine farklı bir başka bir mantıksal değerimiz ise veya'dır. Veya işlemini biz
Evet, klavyenin azizliğine uğruyorum şu anda. Evet, bu şekilde gösteriyoruz. Veya işlemi ise şudur. Şartlardan herhangi biri sağlanıyorsa true değerini döndürüyor. E, e, Diğer durumlarda ise false değerini döndürüyor. Az önceki örnekten gidecek olursam kalem veya silgiyi bana getir ifadesini kullandığımı düşünelim. Burada bana kalemin gelmesi şartımın sağlanması için yeterli. Veya silginin gelmesi şartımın sağlanması için yeterli. Kalem veya silginin ikisinin aynı anda gelmesi yine benim şartımın sağlanması için yeterlidir. Ancak kalem veya silgi hiçbiri getirilmezse bu durumlarda ne olacaktır arkadaşlar? Şartım sağlanmamış olacaktır. Burada da işte arkadaşlar D'nin ilk değeri true, ikinci değeri de false. Yani şartlardan herhangi biri gerçekleşmiş oluyor. Gerçekleştiği için de ne değeri döndürecektir? True değeri döndürecektir. Şimdi şartlardan ikisini birden gerçekleşmediğini farz edelim. Ne dönecektir? Değer olarak false değeri dönecektir. Diğer durumların tamamında arkadaşlar true değeri döner. Yine başka bir ilişkisel operatörümüz ise eşit değil operatörüdür. Eşit değil operatörü ünlem ve eşitleri kullanarak yapıyoruz. Şimdi bakalım değerlerimize. True veya false yani D ve Y değişkenlerinin değerleri birbirine eşit değil mi? Evet, eşit değil. Sonuç ne dönecektir arkadaşlar? True olarak dönecektir. Oysa y'nin değerini true yapmış olsaydım bize sonuç ne dönmüş olacaktı? False olarak dönmüş olacaktı. Yani değişken D değişkeni ile Y değişkeni birbirine eşit değil mi? Hayır, eşit. Onun için ne dönecektir arkadaşlar? False değeri dönecektir. Yine farklı bir tane operatörümüz ya da operatörüdür. Ya da operatörü şu an şartı sağlar. Eğer ikisi yani değerler birbirinden farklı ise biri true iken diğeri false ya diğeri false iken biri true ise değerini true döndürür. Diğer durumlarda yani D ve Y'nin değerleri birbirine eşitse false değerini döndürür arkadaşlar. Örneğin şimdi herhangi birini false yapalım. Bakın değer olarak da ne döndürecektir? True değerini döndürecektir arkadaşlar. İlişkisel operatörler bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.